Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç, Ay ve Sterlium Koçlarda dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Koç burcu. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili Koç burcu. Duygu yedilisiyle başladık. Burada birazcık kafanın karışık olduğunu gösteriyor. Tam olarak nedir diyelim? İlham sekizlisi ve duygu sekizlisi. Şimdi sevgili Koç burcu, birazcık kafan çok karışık. Ne yapman gerektiğini ve neyi tercih etmen gerektiği noktasında yapamıyorsun. Yani hem seçim yapamıyorsun hem kafan çok karışık. Gerçekten böyle birazcık bir şeyler flu gibi gözüküyor açıkçası. Beklediğin haberler yarıda kalmış. Harekete geçmek istemişsin, yarıda kalmış. Seni engelleyen bir şeylerden bahsediyor. Bu 8 günlük süre içerisinde bazı önemli haberler alacaksın ve bu haberler doğrultusunda ki bunlar senin yine 8 ve 7 vade öncesinde 8. ay ve 7. aydan beri beklediğin haberlerden bahsediyor. Mahkemelik konular olabilir. Eğitim hayatın olabilir, iş hayatınla ilgili konular olabilir sevgili Koç burcu ve bu haber doğrultusunda sen bir yola çıkıyorsun. Ama burada daha çok senin duygularını ilgilendiren bir konudan bahsediyor. Yani bir şeyler seni bir türlü duygusal olarak tatmin etmiyor ve bir türlü tam olarak istediğin verimi alamıyor ve de doyuma ulaşamıyorsun Koç burcu. Tam olarak nedir diyelim arkadaşlar? Gül beşlisi. Şimdi burada ani kayıplara karşı birazcık dikkat etmen lazım. Yani psikolojik olarak da geçtiğimiz 5 yıldır, 5 aydır, 7 yıldır, 7 aydır sanki böyle daha çok ay diyelim arkadaşlar. Yılları hiç karıştırmayalım ama hem ay etkisi var hem de yıl etkisi var. Bu yüzden bunlardan da bahsediyorum. Bir türlü çıkamadığın dipsiz bir kuyunun içindesin sanki. Aslında o karanlık kuyudan çıkmak üzeresin. Karanlık kuyunun içinden çıkmışsın. Kıyısında, köşesindesin ama Koç burcu. Bir türlü tam olarak bir şeyleri ilerletemiyorsun. Girmen gereken çok önemli ve sana gerçekten umut vaat edebilecek bir kapı var. Ne seçim yapabiliyorsun, ne önünü görebiliyorsun. Kapının tam ortasına yatmışsın. Yani sanki olaylar senin kontrolünün dışında gelişiyor gibi. Sanki bir el, görünmez bir el, aslında kafanı kaldırsan göreceksin. Senin hayatını kontrol ediyor gibi bir durum var burada. Nedir diyelim? Gül altılısı. Ama bu 6 günlük süre içerisinde ve 8 günlük süre içerisinde tüm bu saydığım etkilerle ilgili hayatının genelini kapsayan konular ile ilgili çok önemli bir gelişme olacak ve burada artık bir başarı elde edebileceğin gibi 5'ten 6'ya geçiyorsun. Yani bu ne demek? Sancılı süreç bitiyor demek. Kafanın karışıklığı bitiyor. Yani aniden gelişebilecek bir durum var burada. Bittim, dipteyim derken, çıkmazdayım derken, hani böyle bu işi nasıl çözerim, ne yaparım derken, kalbinin, gönlünün, ruhunun temizliğiyle, bütün iyi niyetinle, ben zaten her zaman kimlerin niyetimi aldığımı söylüyorum arkadaşlar. Normal insanların niyetimi alıyorum. Burada bir anda gelişebilecek bir yükseliş var sevgili Koç burcu. Pek tabii ki kartların tamamını açtığımızda yine üzerinden geçeceğiz ve diğer noktaları da anlatacağım. Para, kariyer, aşk. Bir anda bir yükselmek var. Yani ne demek? Bu karanlık kuyudan artık sen çıkmaya başlıyorsun demek sevgili Koç burcu. Ve duygu olmusu. Burada bir mutluluk var, bir sevinç var. Özellikle aile içerisinde seni yoran, senin üzerinde baskı kuran, seni üzen ailevi meseleler, aileni ilgilendiren pek çok konu, miraslık konuları olabilir. Yani maddi manevi konular. Buralarla ilgili bir şeyler tatlıya bağlanacak gibi gözüküyor. 6, 8 ve 10 günlük süre içerisinde zaten niyet aldığım bölüm bu kadar arkadaşlar. Yani bu kadar günü niyet aldım. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Yepyeni bir başlangıç. Bakın aniden gelişebilecek. Hani bu karanlıktan çıkabilir miyim acaba deme noktasından yepyeni ve güçlü bir başlangıca geçiş yapıyorsun. Yani demiştik ya o kara bir kuyunun içindeydin sanki. O kuyudan dışarıya çıkmışsın. Yolunu bulamamışsın. İlerlemek istiyorsun fakat yatmışsın, kalmışsın öyle. Artık oradan da çıkıp yepyeni hayata, yepyeni yaşama yelken açıyorsun ve bunu yaparken de uçarak gidiyorsun. Yani artık kızgın kumlar bile senin umurunda değil. Altında kızgın kumlar olsa bile onlar senin canını acıtmayacak gibi sevgili Koç burcu. Bu ne demek? Aynı zamanda şu var. İhmal ettiğin konular varsa,
Sağlığınla ilgili bağımlılıkların olabilir, kötü alışkanlıkların olabilir, kötü düşüncelerin olabilir ya da diğer sıkıntılı sorunlar. Bunları halletmen için bu önümüzdeki 6, 8 ve 10 günlük süreç senin için çok önemli olacak. Hayır, ben buradan kurtulamıyorum. Kaygı, kuruntu, vesvese, tüm bunları ilgilendiren konular. Bu seni gerçekten bir girdabın içine hapsedebilir. Fakat gördüğüm kadarıyla buradan çıkıyorsun, net bir karar alıyorsun. O karanlıktan pat diye bir aydınlığa çıkış var sevgili Koç burcu. Bakalım başka neler gelecek arkadaşlar. Son kez kartlarımızı karıştıralım. Şöyle bir alalım. Nedir bu? İlham sekizlisi. Duygu ikilisi. Burada çok tatlı bir birliktelikten bahsediyor. Bu önümüzdeki 8 gün, 2 günlük süreç, 6 ve 10 günlük süre içerisinde Eylül ayının 12'sinde bu video yüklenecek arkadaşlar. Eylül ayının 18'i civarı. Belki bugün bile olabilir. Beklediğin biri varsa, aşk hayatınla ilgili mesaj beklediğin, konuşmak istediğin biri varsa o kişiden gelecek olan habere ve müjdeye işaret ediyor. Güzel bir buluşma, güzel bir karşılaşma, güzel bir aşk birlikteliğinden bahsediyor. Bunun dışında da az önce anlattığım etkilerin devamında geldiği için arkadaşlar o karanlıktan çıktığın gibi bu 6, 8 ve 10. Hadi totalde yani toplamda 10 günlük süreç diyelim. Çok güzel bir anlaşmaya imza atmak var sevgili Koç burcu. Çok güzel bir işbirliğine başlamak var diyebilirim. Şöyle bir bakalım, duygu dörtlüsü. Yani bakın koçlar sanki o kadar çok yorgun ki. Şimdi bak, burada duygu dörtlüsü, hep bardağın dolu tarafını görmüyorsun, boş tarafını görüyorsun. Yani aslında gitmen gereken çok doğru bir yol var. Hareket etmen gereken çok doğru bir yol var. Fakat boş tarafını görüyorsun, dolu tarafını görmüyorsun. Kara kara düşünüyorsun. Bu halden çıkman gerekiyor diyor sevgili Koç burcu. Çünkü o kadar çok tatminsizsin ki, yani hem tatminsizlik var, hem doyumsuzluk var, hem mutsuzluk var, dikkatsizlik var. Aynı zamanda para harcamalarına dikkat et mesela. Fırsatları kaçırmamaya dikkat et. Psikolojik sağlık sorunları. Yani burada bulunduğun yer seni bir türlü mutlu etmiyor sanki. Narsist veya güvenilmez kişilerle verdiğin mücadeleler seni gerçekten bir şeyler çok sıkıyor. Hatta bazılarınızın boğaz bölgesiyle ilgili arkadaşlar, boğaz çakrasıyla ilgili sıkıntıları olabilir. Bunlarla ilgili çalışmalar yapman çok daha sağlıklı olacaktır. Burada bir hayal kırıklığı var. Yani ilk 5 gün sen bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. 12 Eylül'de yayınlanacak. İlk 4-5 gün bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Seni mutlu etmeyen bir şeyler var. Tatminsizlik var, ayrılıklar var, yol ayrılıkları var. Fakat sonrasında ne olacak biliyor musun? 4 ve 5 günün sonunda potansiyelin birden yükselecek. Bu çok güzel. Yani bununla ilgili fırsatlar çıkacak, anlaşmalar çıkacak, güzel etki altına gireceksin. Burada pek çoğunuz ya iş sisteminizi değiştirebilirsiniz, gidiş yolunuzu değiştirebilirsiniz. Yani komple bir değişim var. Ama ihmal ettiğin ne varsa, sağlık olsun, diğer konular olsun, bunları telafi etmen için ve gerçekten doğru adımlar atman için enerjiler seni destekliyor sevgili Koç burcu. Burada senin bak aşkla ve tutkuyla yapabileceğin işler var. Sen artık diyorsun ki ben beni tatmin etmeyen bir yerden gidiyorum ve aşkla, tutkuyla yapabileceğim iş alanlarına doğru ya da yerlere doğru göç ediyorum diyorsun. Sezgisel olarak hareket etmen çok önemli. Tabii burada her şeyin dengesi çok önemli. Hani diyoruz ya, kalp yalan söylemez. Her şey bir bütündür. Ama işte o anki senin ruh halin de çok önemli. Ben burada kartların mesajını okuyorum arkadaşlar. Burada diyor ki bak, kalben hareket ettiğinde, gerçekten seni mutlu edebilecek alanlara yöneldiğinde, sezgisel olarak kararlarını verdiğinde, ki tabii o zaman da ruh halinin çok iyi olması gerekiyor. Verdiğinde doğru kararı zaten bulacaksın diyor. Bir de burada pek çoğunuzun aşk hayatıyla ilgili de karışık durumlar var arkadaşlar. Bir saniye. Yani bazılarınız ayrılığın eşinde olabilirsiniz. Ayrılık kararı alıyor olabilirsiniz. Yalnızsanız eğer, şimdi bakın, yalnızlar için eğer aşk hayatıma kimse gelmeyecek ya da işte bir türlü biri hayatıma girmiyor. Anlatabiliyor muyum? Koç ve koç etkisinde olanlar için alıyorum her zaman, biliyorsunuz. Bir türlü birileri hayatıma girmiyor, bir şey beni tatmin etmiyor diyorsan, burada hani diyor ki bak artık kararını ver, aşkla ilgili evet doğru bir bağlantı hayatına girecek. Ama burada işte yetersizlik duygusu olabilir, kendinle ilgili blokajlar, engeller, bunları aşman gerekiyor diyor. Sorunlu, sıkıntılı ilişkisi olanlar varsa ayrılık kararı alabilirsiniz arkadaşlar. Yine geçtiğimiz 5-7 vadeler öncesinde, 8'li vadeler öncesinde aşk hayatınla ilgili sıkıntılı durumlar olduysa, ayrılık kararı aldıysanız, çünkü burada iki kişi arasında kalan koçlar da var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım nedir diyelim. Kule, yani bir şeyler bitiyor bakın.
Yani bir şeylerin süresi o kadar çok dolmuş ki bazılarınız ilişkinizi bitiriyorsunuz, bazılarınız kariyerinizi bitiriyorsunuz ama bu bitmesi gereken şey bitiyor. Bakın yıldız kartı. Yani burada diyor ki sen artık seni gerçekten her anlamda doyuma ulaştırabilecek, seni tatmin edebilecek ilişkilere yöneleceksin, kariyere yöneleceksin, aşka yöneleceksin. Burada kendini hazırlaman lazım diyor. Hazırlaman lazım. Ve sen burada aşkta da doğru kişiyi seçeceksin ve burada artık ciddi bir bağlantı kurulmaya başlayacak. Engeller ortadan kalkıyor. İş, kariyer, para, aşk, sağlık, engeller ortadan artık kalkıyor. Pek çoğunuz ruh eşinizle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Aynı enerji kariyerin içinde geçerli. Fakat burada bir şeyler bitiyor. Çünkü o kadar mutsuzsun ki gitmiyor. Yani ne yaparsan yap bir şeyler gitmiyor sevgili Koç burcu. Peki bakalım. Kader çarkı. Yani zaten kadersel olarak bir şeyler artık değişecek. Ve ilham dokuzlusu. Çok güzel kapattık. Sağlıkta şifa, kariyerde düzelme. Sadece doğru adımları at. Dikkat etmesi gereken şeylere dikkat et Koç burcu. Destenin altında yani burada artık net bir kararlar alacaksın. Hani bu negatif enerjiler, karabasan enerjiler diyorum ya ben. Karanlık etkiler, kaygı, kuruntu, vesvese. Seni aşağıya çeken ne varsa bunlar düzelmeye başlıyor diyor. Yeter ki sen doğru olan tercihi yap. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Hani sen eğer o kötü halden kurtulmazsan, bunlarla ilgili çalışmalar yapmazsan, bakış açını değiştirmezsen, yanlış birini de hayatına dahil edebilirsin. Ama gördüğüm kadarıyla tüm bunları aşıyorsun. Her anlamda berraklık var. Bakalım diğer kartlarımızdan neler gelecek diyelim. Koç burcu için akacak olan mesajlar nelerdir diyelim ve beyan. İçinden gelenleri söyleme arzusu, istediğin şeyi kolaylıkla dile getirebilmek, arzu halini bildirmek diyor sevgili Koç burcu. Az önce konuşamamakla ilgili, boğaz çakrası ile ilgili sıkıntıdan bahsetmiştim ya. Konuşmak, ifade etmek, olumlu olumsuz pek çok şeyi. Aşıksan dile getirmek, aramak istiyorsan aramak. Sıkıntın varsa dile getirmek. Bu seni rahatlatacak diyor. Masumiyet, saf ve iyi niyetli yaklaşımlar bu hayatına akacak. Senin de bu enerjilerde olman gerektiğini söyledi sevgili Koç burcu. Yin Yang, enerjisel uyum, istikrar ve dengeli tutumlar diyor. Bir de bakalım arketipten ne gelecek? Koç burcu arkadaşım için arketipten gelecek olan mesajlar nelerdir diyelim. Mühendis arkadaşlar, olumlu nitelikler. Yaratıcı enerjiye pratik bir ifade verme yetisi, ortak ikilemlerin çözümlerini tasarlama yetisi. Bu sana verilecek diyor. Yani bu akışta olacaksın bu 10 günlük süre içerisinde. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal tutum nedir? Duygusal sonuçlarına bakmadan mekanik çözümler üretmek. Tak 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 değil. Hepsi denge. Peki bakalım. Zaten burada masumiyet ve saf ve iyi niyetli yaklaşımlardan bahsetmiştik. Ve dilenci hayatta kalma düzeyinde güçlenmeye karşı koyar. Spiritüel mütevazilik, şefkat ve özsaygı otoritesini uyandırır diyor. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimde çaba göstermeden başkalarına bağlı olmak. Bu yapmaman gereken şey diyor sevgili Koç burcu. Mesajlar bu şekildeydi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.